Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fazla zamanınızı almayan, kendinizi yormadan hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarif paylaşmak istiyorum. Sadece kahvaltı sofralarınızda değil, akşam 5 çaylarınızın yanında da gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle karıştırma kasemize 2 tane yumurtayı alalım ve bir tel çırpıcıyla yumurtaları biraz çırpalım ve hemen daha sonra 1 su bardağı ılık süt ilave edelim. Malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yumurta ile sütü biraz çırptıktan sonra şimdi içerisine küçük bir kase lor peyniri, kaşar peyniri, birkaç dal maydanoz ve dereotu ilavesi yapıyorum. Bu aşamada içerisine ilave ettiğim malzemeleri evdeki malzemelerinize göre de ayarlayabilirsiniz. Lor peyniriniz yoksa beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ya da dereotu yoksa hiç kullanmayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Ve biraz daha karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi içerisine ununu ilave etmeye başlıyorum. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüsünü ve malzemeleri de açıklama kısmına mutlaka belirteceğim. Bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Ve hamuru biraz spatula ile toparladıktan sonra elimle yoğuracağım. Spatula ile biraz karıştırdıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı çörek otu ilave ediyorum ve biraz daha un ilavesi yapıyorum. Ben bu aşamada unu yavaş yavaş ilave ettim. Hamurun birden sert olmasını istemedim. Ama toplamda 4 su bardağı un kullandım. Benimle aynı bardak ölçüsünü kullanırsanız siz de 3 su bardağı undan sonra kontrollü olarak unu ilave edebilirsiniz. Hamuru spatula ile toparladıktan sonra şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurun kıvamını da mutlaka göstereceğim size. Epey yumuşak olması gerekiyor. Yani poğaça hamurundan filan bayağı yumuşak oluyor. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Gayet yumuşak. Şimdi üzerine biraz sıvı yağ döküyorum. Kaseden kolayca hamuru toparlayabilmek için. Hamurunuzu eğer tezgaha alırsanız tezgahınızda mutlaka yağlayın. Yapışır çünkü. Ben bu aşamada biraz da ellerimi yağladım. Şimdi böyle elimle biraz açtırıyorum. Birazdan merdane yardımıyla da açtıracağım. Hamurumuzu açtıktan sonra şimdi bir bardak yardımıyla ben bu şekilde bir bardak kullandım. Hamurlarımızı böyle yuvarlak olarak kesiyoruz. Dilerseniz bıçakla da kare kare de kesebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Evde aparatınız varsa o aparatı kullanarak da böyle yuvarlak şekiller elde edebilirsiniz. Arada kalan hamurları da toparlayıp tekrar onları da açtırıp onları da aynı şekilde yaptım ve onları da kızarttım. Hamurlarımızın kalınlığı bu şekilde olacak. Ne çok kalın ne de çok ince. Şimdi hamurlarımızı kızartabiliriz. Tavamızın içerisine biraz yağ aldım ve kızdırdım. Şimdi hamurları içerisine diziyorum. Çok fazla yanaştırmayın birbirine çünkü kabarma payı da olabiliyor. O zaman birbirine yapışabilir. Kızarıp kızarmadığını anlamak için arada bir böyle maşayla bir kontrol edelim, çevirelim. Gördüğünüz gibi çöreklerimiz de zaten kabarmaya da başladılar. Çok güzel bir şekilde kızarmışlar da.
En kolayından nefis kahvaltılığımız hazır. Özellikle sıcak tüketmenizi öneririm. Bir de yanına mis gibi sıcacık çay yaptınız mı gerçekten çok güzel olur. Özellikle içinde göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Asla hamurlaşma yok. Puf puf. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve memnun kalırsınız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.